Merhabalar. Bugün Allah nasip ederse matematik acaba dünyada şu anda hakim konumda olan pagan, demonik, satanik yapının mukaddes saydığı bir aparat mı? Ya da kadim satanik ve demonik inanışlarda mukaddes sayılan, mukaddes görülen bir şey miydi? Günümüzde yansımaları ve etkilerini nasipse inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Liseden sonra bildiğiniz üzere üniversiteye giriş sınavı yapılmakta. Bölümlerin çoğunda matematik bilgisi, hatta ileri seviye matematik bilgisi istenmekte. Bölümlerin daha doğrusu çoğuna giriş için zeka ile, sayısal beceriyle, matematik becerisiyle hangi bölümlere giriş yapabileceğimizi şöyle bir inceleyelim. Bir kere tıp, diş hekimliği ve mühendisliklerin hemen tamamı, makine mühendisliği, elektrik, elektronik, bilgisayar, inşaat, kimya, fizik, endüstri, astronomi ve uzay bilimleri, aktüerya, adli bilişim mühendisliği, beslenme ve diyetetik, kimya, biyoloji, fizik, nükleer enerji mühendislikleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, genetik, mimarlık, iç mimarlık, hemşirelik, istatistik, moleküler biyoloji, peyzaj mimarlığı, veterinerlik, yazılım mühendisliği gibi. Yüksek okullara da baktığımızda anestezi, ağız ve diş sağlığı, acil durum, diyaliz, biyomedikal, ameliyathane hizmetleri, fizyoterapi, otopsi yardımcılığı, yaşlı bakımı, optisyenlik. Tabii bir yandan da hem bu meslekleri icra edenler hem de sizler, acaba bu bölümlerin kaçı gerçekten ileri seviye matematik bilgisi istiyor? Yoksa bu meslekleri yaparken ki tecrübeyle bu mesleklerde ilerleme kaydediliyor diyeceksiniz. Onu da yorumlara dilerseniz yazın. Acaba biz mi abartıyoruz bu işleri, yoksa garabet bir durum var mı ortada? Bilgisayar programcılığı, bilgisayar operatörlüğü, çevre sağlığı, elektrik, elektronik teknolojisi, endüstri ürünleri tasarımı, evde hasta bakımı. Yani evde hasta bakım misal lineer cebir bilmek gerektiriyor mu veya trigonometri? Gemi inşaatı, gıda teknolojisi, harita ve kadastro, mekatronik, makine, odyometri, mobilya ve dekorasyon, radyoterapi, raylı sistemler, makinistlik, seramik ve cam tasarım, bakın epey fazla bir bölüm var. Yine ileri seviye matematik bilgisi gerektiren eşit ağırlık ya da eski tabirle işte TM denen bölüm ancak gidebileceğiniz üniversitedeki bölümler ya da fakülteler. Bakın hukuk fakültesi, psikoloji, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi, çalışma ekonomisi, bilgi ve belge yönetimi, bankacılık, finans, arkeoloji, antropoloji, aile ve tüketici bilimleri, bankacılık ve sigortacılık, bilim tarihi, ekonometri, ekonomi, felsefe grupları, felsefe bölümleri, grafik, girişimcilik, havacılık yönetimi, iktisadi ve idari bilimler, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, kuyumculuk, kültür varlıklarını koruma ve onarım, siyaset ve uluslararası ilişkiler, maliye, lojistik yönetimi, moda tasarımı, muhasebe ve denetim, müzecilik, otel yöneticiliği, atlayarak gidiyorum biraz, pazarlama, sağlık yönetimi, sermaye piyasası, seyahat işletmeciliği, sigortacılık ve aktüerya bilimleri, siyasal bilimler, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor yöneticiliği, bakın tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, turizm işletmeciliği, otel işletmeciliği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, takı tasarımı, tarih öncesi arkeolojisi. Şimdi ileri seviye matematik bilgisi gerektiren, yani 4 işlemden ötesini gerektiren burada acaba kaç tane bölüm var? Kaç tane bölüm yok? Ya da o kadar matematiği öğrendikten sonra bu meslekte acaba yüzde kaçını kullanacak? Yüzde kaçını dönüştürerek kullanacak? Bu meslekleri icra edenler bunları yazsınlar yorumlara. Belki biz gerçekten mübalağa ediyoruzdur. Şimdi yine yorumunu size bırakacağımız sözel bölümleri bakın görelim. Bu sefer bir de şu var tabii ki, eşit ağırlık bölümlerinde yüksek okulları, yani 2 senelik bölümleri söylemedik. Yani işte tıbbi ve aromatik bitkilerdir, tohumculuktur, zeytin işleme teknolojisidir. Yine turizm, seyahat hizmetleri, yine yat işletme ve yönetimidir. Tarla bitkileri, tıbbi tanıtım ve pazarlama, arıcılık, atçılık, at antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, bağcılık, bahçe tarımı, basın ve yayın teknolojileri, bilgi yönetimi, çocuk koruma ve bakım hizmetleri. Bakın burada kalanını görüyorsunuz. Dilerseniz çok uzatmamak üzere hepsini okumayın. Yalnız bunların
kaçta kaçının ileri düzey matematik bilgisi istediğinin yorumunu sizlere bırakıyoruz. Tabii ki buradan bir yere varacağız elbette. Şimdi sözel bölüme bakınca biraz daha bazı şeyler gün yüzüne çıkacak diye düşünüyoruz. Sözel bölümle ben matematiğe 4 işlemden ötesine çok fazla kafam basmıyor deyip de sözel bölüme yönelen kardeşlerimiz nerelere gidebilirler, nerelerle sınırlanmışlar görelim. Öğretmenliklerin bir kısmı, özel eğitime muhtaç çocukların işte öğretmenliği, belletmenliği, el sanatları işte yine öğretmenlik, dekoratif sanatlar personeli olabiliyor, radyo, televizyon operatörü olabiliyor, gazeteci, halkla ilişkiler bu kadarcık bölümü tercih edebiliyor. İşte reklamcılık, sinema, televizyon gibi, aşçılık, gazetecilik gibi yine benzer birkaç 2 senelik bölümler de var. Ama anlayacağınız üzere halk nezdinde en itibarlı, en karizması olan ve kazancı en iyi olan bölümler sayısal ve eşit ağırlık dediğimiz bölümlerden gidilen mesleklerde oluyor. Peki niye böyle bu durum? Niye böyle tasnif edilmiş? Niçin böyle organize edilmiş? Acaba matematik ile alakası çok olmayan, matematik ile alakalı liyakatı, ehliyeti fazla olmayan insanlar aşağı alt segmentlerde bırakılıp ya da bunu daha şöyle inceleyelim isterseniz, dilerseniz. Kökenlere dayanıyor. Yani şu anda dünyayı yönetmekte olan sermaye sahipleri niçin Fulbright tedrisat sisteminde dünyanın çoğunda belki 3'ünde bu şekilde bir tanzim yapmışlar, düzenleme yapmışlar. Yani matematiği biliyorsa halk nezdinde biraz daha itibarlı mesleklere ulaşabilmesinin önünü açmışlar gençlerin. Tabii o da itibarlı meslek, daha az itibarlı meslek tasnifini eskiden nasıl, şimdi nasıl o da ayrı bir konu. İnşallah onu da bir zaman işleyeceğiz. Fakat şimdilik konuyu dağıtmamak adına devam ediyoruz. Bakın Pisagor diye arattığınız zaman, araştırdığınız zaman karşınıza çıkan bilgiler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Antik Yunan'da işte Samos adasında memleketi orası olan filozof ve matematikçi deniyor. Biz tam olarak öyle olmadığını, bunun eksik bir tanım olduğunu az sonra Allah nasip ederse ispatlayacağız. En iyi bilinen teoremi adıyla anılan Pisagor teoremidir. Sayıların babası olarak bilinir. Yani fayların babası gibi ya da faylarla konuşan adam Şener Üşümezsoy gibi. Şaka bir yana Samoslu Pitagoras veya halk arasında daha çok bilinen ismiyle Pisagor milattan önce 500'lerde yaşamış bir kişi. Ehemmiyeti şuradan zaten satırlar ilerledikçe bunu da görmüş olacaksınız. Bu Profesör Doktor Fikri Akdeniz'in Çukurova Üniversitesi'nde yayımlanmış bir makalesi Pitagoras ile alakalı, yani Pisagor ile alakalı. Şimdi bir göz atalım dilerseniz. Bakalım dünyayı şu anda çekip çevirmekte olan sermaye sahiplerinin, dualistik, pagan, demonik ailelerin, o juntanın dininin peygamberi olan bir nevi Pitagoras kimmiş? Niye bu kadar önemliymiş? Şimdi göreceğiz. Matematik ve matematik bilgisine niye bu kadar tapınıyorlar, niye bu kadar öne çıkarıyorlar onu da inşallah izah etmeye çalışacağız. Şimdi Pitagoras matematik, astronomi ve müzik teorisinde önemli gelişmelere katkı sağlamış Yunan filozofudur. Buralar kitabi bilgiler, çok izah edici bir kısmı yok aslında. Pisagor teoremi olarak bilinen a kare artı b kare eşittir c kare eşitliğini Mısırlılar, Babiller ve Çinliler tarafından Pitagoras'ın yaşadığı dönemden bir sene evvelinde biliniyor olmasına karşın anılan eşitliği geometrik düşünceyle ilk o kanıtladığı için resmi matematik tarihinde teorem onun ismiyle anılıyor. Onun ismiyle anılmasının başka sebeplerini de tabii ki söyleyeceğiz. İsmine karşın belirtilen teorem Pisagor tarafından bulunmamıştır. Teoremin formülleştirip yazılması Hint matematikçisi Baudayana'ya aittir. Ki Pisagor'dan yaklaşık 3 asır önce yaşamış bir Hindistanlı bilgin diyebiliriz. Pisagor, İonya bölgesinde Samos yani günümüzdeki ismiyle Sisam adasında doğan bir kişi çocukluk yıllarını aynı adada geçiriyor. Orada bir eğitim alıyor. Babası zengin bir tüccar. Samos halkı güçlü ve o dönemin teknolojik olarak gelişmiş bir şehir devletine sahip. Şöyle bakın
görüyorsunuz, Samos ya da günümüzde haritalarda Sisam olarak geçiyor, Sisam adası. Thales kendisine, hocası Thales, milletli Thales, Mısır'a giderek daha çok matematik ve astronomi öğrenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Pisagor, Thales'in bir başka talebesi Anaximandros ile onun, yani daha doğrusu onun milletteki derslerine giriyor. İşte geometri, kozmoloji öğreniyor ve tabii ki hocasının 20'li yaşlarda nasihatini tutuyor, Mısır'a gidiyor. Şimdi Mısır paganizmin, demonizmin merkezlerinden biri o devirde. Bir diğer önemli merkezi Babil, İran civarı. Tabii ki oralar İran, Irak, eski Mezopotamya, oralar. Üçüncü merkezi de Antik Yunan. Yani Romalıların atası olan Güney Akdeniz'de yerleşmiş, İtalya'yı da içine alan o coğrafya. Yani o dönemler dünyada yine gavurların tahakküm ettiği bir dönem. Batıda Antik Yunan, güneyde Mısır Krallığı ve doğuda da Babil devleti. Bunların ortak özelliği pagan ve demonik dine, inanışa sahip krallıklar olması. Aslı Pisagor Mısır'a gidiyor. Orada çok sayıda tapınağı ziyaret ediyor. Firavun Amasis Pisagor'u Memphis rahiplerine tavsiye ediyor. Mısır'ın meşhur Ölüler kitabının 29. sayfasında Pisagor'un yaşamı hakkında şöyle diyor. Pisagor, Mısır'da mabetlere büyük bir çalışma isteğiyle devam etti. İlişkisi olan rahiplerin hayranlık ve sevgisini kazandı. Hiçbir sözlü öğretiyi boşlamadı. Çok çalıştı, öğrendi. Rahiplerden sahip oldukları bilgeliği öğrendi. Mısır'ın mabetlerinde kalıp 20 sene boyunca tanrıların ayinlerinde ezoterik bilgileri sahip olarak inisiye oldu denilmektedir. Ezoterik bilgiler. Pisagor, Heliopolis, Memphis ve Tebes'teki tüm önemli tapınaklar arasında mekik dokudu. Çok tanrılara secde etti. Birlikte ayinlere katıldı, oranın rahipleriyle birlikte aktif olarak. Tapınaklarda vazife almayı başta reddetmesine rağmen Hermetik uygulamaların en eski kutsal ve saygın merkezi Tebes'te, yani Güney Mısır'da giriş için gerekli dinsel törenleri tamamladıktan sonra ilk yabancı rahip olarak orada vazife yaptı. Yani bakın, Pisagor bir din adamı aslında. Yani bir din adamı öyle filozoftur, matematikçidir diye kestirilip atılamayacak kadar dini, ezoterik bilgilere sahip. Milattan önce 525'te Pers kralı 2. Kambises Mısır'ı istila ediyor. Pisagor da orada tabii esir alınıyor ve savaş esiri olarak doğuya, Babil'e götürülüyor. Babil o dönemde dünyanın en kültürlü, en büyük şehri gibi düşünebiliriz. Babil'de ne kadar kaldığı tam bilinmiyor. Tabii dünyanın en önde gelen şehri, bugünün belki işte New York'u gibi denilebilir. Kültür ve büyüklük neye göre? Yani küfürde büyük olursunuz, satanizmde de büyük olup veya teknolojik olarak yahut askeri güç olarak büyük olursunuz. Size büyük derler. Hayırda da şerde de büyüklük oluyor. Yani bir şekilde insanların ölçüleri güç ile paralel olduğundan, yani sizin satanik mi yoksa hayırlı yönde mi gelişmiş veya güçlü ya da büyük olup olmadığınız çoğunluğu çok ilgilendirmiyor. Yani güçlüyseniz önemli değil, güçlüsünüz, başı çekiyorsunuz bir şekilde ve size tabi oluyorlar. Mezopotamya o dönemin en büyük matematikçilerini barındırıyor. Pisagor'un Babil'de ne kadar kaldığı bilinmemekle birlikte milattan önce 500'lerin ilk çeyreğinde Babil'den memleketi olan Samos'a geri dönüyor. Samos bu tarihte de Pers kontrolü altında bir süre sonra bir okul kuruyor. İsmi Yarımçember. Burada dünyayı görmüş, deneyimli, matematik bilen, felsefe çalışmış bir insan olarak çevresine öğrenci topluyor. Fakat öğrenci sayısının azlığı sebebiyle Kroton'a göç ediyor. Kroton, İtalya'nın güneyinde bir şehir. Orada kendi etik kurallarına münasip olarak matematik, astronomi, felsefe ve din ile alakalı derslerin verildiği bir okul kuruyor. Yani bakıyorsunuz, matematik var işin içinde, astronomi var, felsefe var, din var.
din bilimi ve matematik kombinasyonu Pisagor ile başlamıştır. Yani öyle masum bir matematik ya da kendi haline bir filozof olarak boy göstermiyor. Kurduğu okula yarım daire diyor. Yine Samos'ta kurduğu okul, kapattığı okulun aynı isimde tekrar orada kuruyor. Bu sefer tabii çok sayıda talebeye sahip oluyor. Okulun iç grubunda, yani imtiyazlı danışman grubu, ki az sayıda olanlar bunlar, seçkinler yani, kendilerine matematikoi diyorlar ve bunlar vejeteryan beslenme biçimini kabul etmek zorundaydılar. Şimdi şöyle bir parantez açmak durumundayız burada. Niçin vejeteryanlığı zorunlu kılıyor Pisagor bu seçkin talebeler için? Çünkü güneyde Mısır'da ve doğuda Babil'de kendisini geliştirmiş olduğu ezoterik, mistik, paganist inanışlar arasında sihir ve simya ilminin de olduğunu biz düşünüyoruz ve metafizik varlıklarla iletişim kurmak için, metafizik varlıklarla irtibat kurmak için hayvani gıda perhizi yapma ilmi, bu bilinen bir şey. Yani hayvani gıda perhizi yapmak durumundasınız ki siz çakralarınız açılıyor, ruhunuz işte inceliyor, belli bir noktaya geliyor ve metafizik varlıklar ile görüşebilir, konuşabilir, irtibat kurabilir hale geliyorsunuz. Onun için bu vejeteryanlığın, veganlığın açılımı biraz da odur. Eğer bir öğretide, bir din içerisinde bu varsa, günümüzün Hinduları gibi, bakın onlar belli olağanüstü haller de gösterebiliyorlar. Bu tamamen gayrimüslim cinlerle alakalı bir durumdur. Kesinlikle rahmani bir şey değildir. Bu işin rahmani olarak yapanlar, yapmaya çalışan da var işin tedavi kısmında. Sıhhiye kısmında yapanlar da var tabii ki Müslümanlar arasında, ama bunlar kesinlikle demonik bir yapıdır. Bunlar bir manastırdaki gibi yaşadılar. Katı kurallara bağlı ve herhangi bir özel mal ve mülke sahip değillerdi. İç grubun dışındaki dinleyicilere akusmatikoi denirdi ve bunlar kendi aileleriyle kendi evlerinde yaşarlardı. Bunların et yemelerine izin veriliyordu. Çünkü bunlar seçkinler değil. Yani sadece avam, dışarıdan dinleyici. Bunlar işte grup toplantılarına ve derslere gündüzleri katılabiliyorlar. Pisagor'un has talebeleri ise kesinlikle katı kurallara uymak zorundalar. Çünkü onlar bir nevi vekili gibi ya da yerine belki bırakacağı insanlar olacak. Pisagor'un söylemlerinde kendini hissettiren mistisizm, Asya'dan getirdiği değerlerin dışa vurumudur diyor. Bu değerler %100 dindir yani arkadaşlar. Yani tamamen dini bir takım unsurlardır. Burada o tarz kelimeler tabii akademide tehlikeli olduğu için Profesör Bey kelimelerini dikkatli seçmiş tabii ki burada. Ya da naklederken direkt kelime çevirisiyle bu şekilde nakletmiş. Doğuda gördüğü ve benimsediği gibi yaparak çevresinde bir kardeşlik ortamı yaratmaya çalıştı. Dikkat edin, burada tırnak içinde yazmış kardeşlik diye. Bu çok önemli bir kelime bu arada. Los Illuminados antik çağlardan beri, antik denen o çağlardan beri brotherhood terimi tabiri üzerine ilerleyen sır, gizlilik, mistisizm, sihir, simya, kabalizm gibi anahtar kelimelerle üzerine gidip araştırmanız gereken bir yapı. Dolayısıyla kardeşlik, bakın şimdi günümüz film ve video oyunlarında bile vurguladıkları, saklamaktan çekinmedikleri bir tabir, bir ıstıla. Brotherhood yani kardeşlik, birbirlerine kanla ya da belli uzuvlarını keserek kan ritüeliyle veya işte başka ayinlerle, satanik ayinlerle bağlılık yemini ediyorlar. İhanet kesinlikle mazeret kabul edilmeksizin ölümle cezalandırılmaya sebep oluyor. Tabii ki ideal ve masum bir şey olarak gösterilmesi bakımından günümüz PlayStation, PC ve video oyunlarında da işleniyor. Bunu da Allah nasip ederse başka konuları ele alırken tekrar değineceğimiz bir mesele. Şimdi dilerseniz devam edelim, makalemize dönelim. Pisagor tarafından gençlere kendilerinden daha yaşlı olanlara saygı duyulması fikri geliştirildi ve öğretildi. Eşitlik temeline dayalı adalet vurgulandı. Dikkat ederseniz eşitlik ve hürriyet anahtar kelimelerimizden bizim yine.
Dünyada bugün niçin ısrarla tırnak içinde eşitlik fikrini yaymaya çalışıyorlar? O da insanlar arasında kaos, fesat ve karmaşayı yaymak bakımından tuzak bir kelime. Halbuki eşitlik matematikte bir terimden ibarettir. Yani 6 bölü 3 eşittir 2'dir. Fazlası değildir. Allah-u Teala bildiğiniz üzere bu kainatta hiçbir şeyi eşit, denk yaratmamıştır. Baktığınızda zahmet, külfet ve rahmet dengesiyle ve prensibiyle bu alem devaran etmektedir ve kıyamete doğru yol almaktayız. O halde bu eşitlik niçin kötü bir şey olsun? Niçin bizim aleyhimiz olsun? Şöyle, 2 tane çocuğunuz olduğunu düşünün. Biri 15 yaşında, öbürü 5 yaşında. 2 çocuğunuz arasında adalet sağlamakla mükellefsiniz ama eşitlik sağlamamakla mükellefsiniz. Eğer adaleti sağlama ayağına ben eşit davranacağım derseniz ikisine de 43 numara ayakkabı veya her ikisine de birisine yarım ekmek verdiğiniz zaman ötekisine de yarım ekmek verirsiniz. Ekmeğini bırakana sert davranırsınız veya ikisine de çeyrek ekmek verdiğiniz zaman bu sefer birisinin aç kalmasına sebep olursunuz. Dolayısıyla bir kuşa verdiğiniz yem ile bir ata vereceğiniz yem illaki miktar olarak da nitelik olarak da farklı olacaktır. Bunu siz bütün meselelerde, bütün aleme teşmil edebilir. Eşitlik demek hem toplum içerisinde hem insanlar arasında hem başka varlıklar arasında adaletsizlik demektir. Dolayısıyla eşitlik yapmaya çalışmak zulmetmek demektir. İnsanlar adalete muhtaçtırlar. Fakat herkes kendi ehliyeti ve liyakati nispetince eşit davranılmamaya da muhtaçtırlar. Ve siz de eşit davranmamakla mükellefsiniz. Hürriyet kavramıyla birlikte istismar edilen ve aleme, dünyaya hakim kılınmaya çalışılan tuzak bir kelimedir. Hürriyet de öyledir. Ölümlü olduğunu bilen, belli yükümlülüklerini, Rabbinin emirlerini tutmakla vazifeli olan birisi zaten bu dünyada hür olmadığını bilir. Kul demek zaten köle demektir. Dolayısıyla her zaman insanlar birilerinden emir alacaklar, birilerine emir verecekler. Hürriyet de burada anarşizme doğru insanları sevk eden veya devamlı ulaşılamayacak bir kızıl elma olarak insanların peşinden koşturtan ve bu yolda toplumları ifsada ve kaosa sürükleyen bir tabirdir. Ona daha detaylı gireceğiz Allah nasip ederse ileride. Biz şimdi devam edelim. Pisagor aynı zamanda gizli kardeşlik olarak bilinen topluluğun da başkanıydı. Gizli kardeşlik. İbadet edilen sayılar ve sayısal ilişkilerdir. Bakınız. Yani o kadar masum mu acaba bu matematik? Günümüz matematiği bu kadar insanlara taabbüden yaptırılan, o matematiği iyiymiş, matematiği iyiyse tamam o bitirmiş işi vesaire şu bu. Evren, tanrılar, müzik vesaire için matematiksel açıklamalar bulmaya çalıştılar. Pisagor'a göre evren bir sayı uyumudur ve Pisagor tüm ilişkilerin sayılardaki ilişkilere indirgeneceğine inanmıştı. Yani ne yapıyorlar burada? Asıl amaç Allah Teala devre dışı bırakılıyor ve kainatı, insanları, varlığı tamamen matematikle izah etmeye girişiyorlar. Tabi bu yolla insanları inanmış oldukları dinlerinden uzaklaştırmak ve kendi inançlarına, kendi inanç yollarına çekme gayesi güdüyorlar diyebiliriz. Siz matematikle açıklamaya giriştiğiniz zaman bütün alemi Allah-u Teala'yı devre dışı bırakma yolunu zaten açmış oluyorsunuz. Çünkü matematikle izah edemeyeceğiniz şeyler var ama zorlama bir takım formüller uydurarak, bir takım teorilerle günümüzde olduğu gibi hiç kimse bir şey görmemiş ama Big Bang diyor misal. Tamamen teori ama bilimsel bir hakikat gibi ders kitaplarında okutuluyor. Veya uzayın varlığı gibi bir bilgi. Halbuki sonsuz boşluk diye tarif ettiği uzayı izah edebilmek için gerçekten sonsuz olduğunu bilmesi lazım. Yani deneysel olarak sonsuz olduğunu kanıtlaması lazım. O halde sen uzayın varlığını ispatlayamadın ki şimdi. Yani sonsuzluğa sen vasıl olamazsın ki uzay diye bir şeyin varlığını iddia edebilesin. O halde bu da böyle bir paradoks olduğu için genelde Pisagorcuların, matematikçilerin ya da la dini
bilimsel öğretilerin aslında tamamen kendilerini hurafeler ve teoriler üzerine bina ettiğini görmüş oluyoruz. Bunu ilerleyen konularda Allah'ın izniyle daha net göreceğiz. Astronomide de yine bu şekilde günümüz NASA'nın tahrifatları, günümüz NASA'nın hakikatin hilafına olan bir takım masallarında göreceğiz. Kardeşliğin Pisagorcular denilen üyeleri tam bir ortaklık içinde yaşıyor. Her yeni buluşup Pisagor'un adına saptıyorlar ve her yeni düşünceyi gizli tutmak için yemin ediyorlardı. Günümüzde akademi de böyle çalışır bakın. Yani her yeni buluşup Pisagor'un adına saptıyorlar diyor. Halbuki oradaki bir talebe bir şey bulmuşsa kendi adına bunu bulmuş olması gerekir. O talebenin orada tebrik edilmesi gerekir. İşte ödül varsa ödüllendirilir veya taltif edilir veya rütbesi yükseltilir, değil mi? Yani böyle bir yapıysanız siz adil, hani eşitlik diyordunuz, hani adalet diyordunuz, ne oldu? Adalet anlayışınızda hatta birebir eşitlik vardı, ne oldu? Yani bir talebe bir buluş yapınca aynı günümüz akademinin mantığı zaten bunlar tarafından kurulmuştur, dizayn edilmiştir. Bir profesörün ya da doçentin talebesi bir tez yazar ya da bir buluşta bulunur ve bu buluştan ötürü o pastayı o talebenin danışman hocası yer. Yani profesörse profesör, doçentse doçent, bölüm başkanı ise bölüm başkanı ya da bizzat üniversitenin rektörü, rektörlük o pastayı bir güzel yer. O talebenin adını duymazsın bile yani. Basına veya medyaya yansıdığı zaman ya da bilimsel dergilerde çıktığı zaman o talebe orada bir halayıktır, yani hizmetçi gibidir. Öyle olmasa bile zaten kendi inançları, kendi yapı sistemleri, Nikola Tesla ve Thomas Edison ilişkisinde de görmüş oluyorsunuz. Normalde çırağı değil, bir şey değil Nikola Tesla, Thomas Edison'un, fakat orada bile nasıl bir muamele yaptıklarını, Thomas Edison tabii bu yapının bir adamıdır. Kabalistik, bu pagan yapının, bu demonik yapının bir adamıdır. Bu yüzden ilkokul kitaplarına kadar inmiş, indirilmiş dünyadaki tedrisat sistemlerinde ve ideal insanlardan, makbul insanlardan biri olarak öğretilmektedir Thomas Edison yani. Halbuki hırsızdır yani. Hırsızın kendisidir. Artık bugün her yerde anlatılıyor. Sayısız video çekti insanlar, belgesel yaptılar, makaleler yazdılar, haber yaptılar. Bu tarikatın, bu dinin içerisinde daha eskilerin, kıdem olarak daha önce gelmiş olanların hırsızlık yapma hakkının meşru olduğunu biz görüyoruz burada. Yani hırsızlığı bunlar, eğer daha eski devreysen yapabilir. Hakkını gasp edebilirsin daha sonra gelen devrenin. Buyurun. Yani onun için kendi o hürriyet veya eşitlik nutuklarını da tatbik etmedikleri, uymadıkları, kendi içlerinde bir sahtekar yapı olduklarını başka meseleleri ele aldığımızda Allah'ın izniyle daha rahat göreceğiz. Burası Kroton, Pisagor'un kendi memleketinden, Sisam Adası'ndan göç edip okulunu kurdu ve burada kendisinin asıl şöhrete kavuştuğu, çok sayıda talebesinin olduğu yer. Bakın İtalya'nın güney kıyısında. Öğrencileri arasında sonradan karısı olacak Tenao da vardı. Pitagoras 60 yaşındayken Tenao ile evlendi. Politik görüşleri önceleri kent yönetimi tarafından da benimsendi. Yani burada bakın siyasete, siyasi yapıya yön veriyor. Yani siyasetten arındırılmış bir din inanç sistemi de değil. Brotherhood'un, Los Illuminados'un aynı zamanda siyasete yön verdiği, yöneticileri seçtirdiği, birini indirip başka bir yönetici atadığı asırlar boyu bu bilinen bir husus. Çünkü asıl misyon olarak kendilerini insanlık alemini kendi istedikleri inanç sistemine angaje etmek. Yani uzak hedefleri bu. Bütün dünyayı, hatta mümkünse. Kalan kısmı da köle etmek tabii ki. Köleleştirmek. Kendine Sophos yerine Filosofos adını veren ilk kişinin de Pisagor olduğuna inanılır. Tabii buradan ne kadar hayırlı bir şey çıkmış çıkmamış sadece bu bilgiden bile görebiliriz. Ne kadar doğrudur yanlıştır Allah bilir. Biliyorsunuz Gazali Hazretlerinin Tekafütül Felasifesi var. Filozofların önemli bir kısmına reddiye niteliğinde, bir cevap niteliğinde. Yani filozofluktan aslında çok hayırlı bir şey çıktığını söyleyemeyiz. Daha çok satanik ve demonik yapıya hizmet eden bir akıl yürütme, aklı ilah edinme, aklı merkeze alma öğretisi olarak biliyoruz. Yani nitekim de öyledir. Belki de Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar arasındaki ilk filozof
Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddeden iblis idi, Azazil idi. Allah'ın emrine karşı felsefe yaptı. Allah'a karşı felsefe yürüttü ve dedi ki ateş topraktan üstündür. Doğru bir akıl yürütme olmadı. Bu kendi aleyhine oldu. Yani bence dedi. İlk benceyi çeken belki de şeytandır. Ateşin üzerine 2 kürek toprak atılınca ateşin söneceğini hesap edemeyecek kadar aklını ilah edinmişti. Aklını Allah'a ortak koşmuştu. Bu sebeple huzurdan kovuldu. İsmi Azazil iken şeytanı racim olarak değiştirildi Allah tarafından ve lanetlendi kıyamet gününe kadar. Dolayısıyla felsefe bizim inancımıza göre çok da para eden bir şey değil. Yani akıl kainattaki veya insanın kendisindeki ya da toplumdaki pek az bir şeyi çözebilen, hakkı ve hakikati anlamakta, daha doğrusu vahyi anlamakta bir aletten fazlası olmayan bir mefhum aslında. Aklı her zaman öne alan, merkeze alanlar gayrimüslimlerin bu anlattığımız tabakası olmuştur. Şimdi inanışlarına bir bakalım. Şöyle madde madde. Doğa ve tüm gerçek bir matematiksel yapıya sahiptir. Şimdi Allah-u Teala'yı burada devre dışı bıraktı mı? Bıraktı. Yani ben bütün alemi, bütün hakikati matematikle çözerim dedi. Burada matematikle evvela rakamlarla, sayılarla, formüllerle Allah'a ortak koşmuş oldu. Bu birinci kanun. Yani bu kanunu kabul etmeden Pisagor'un talebesi olamazdınız. Seçkin bir talebesi hiç olamazdınız. İkincisi, bu felsefe ruhun arındırılması için kullanılacaktır. Bu önemli bir makyaj tabii ki. İşte ruhun yücelecek, sen seçkin bir insan olacaksın böylece. Belirli imgeler gizemli öneme sahiptirler. Yani bunlar matematiksel olanlarla dahil mistik öneme sahiptirler. Bir şeye kutsiyet atfetmek için biliyorsunuz onu gizemli hale getirmeniz lazım. Biraz anlaşılmaz hale getirmeniz lazım. Yani tahtaya siz bunları çizdiğinizde, bu formülleri sıraladığınızda baştan 2 gruba ayırmış olacaksınız. Bir bu gizemin peşine düşenler, bir de aman bu da neymiş ya, ne gerek var canım, ne lüzum var bunlara diyenler. Yani matematiğe alakadar olan, kafası basacak insanlar ki bunlar umumiyetle maneviyatı zayıf olan insanlar oluyor. Bizim gördüğümüz, müşahede ettiğimiz kadarıyla öyle mi değil mi yorumlara inşallah yazınız. Gerçekten matematik zekası, matematiğe liyakati olan, kafası basan insanların maneviyatı daha zayıf oluyor mu, olmuyor mu? Bu bizim kuruntumuz mu? Yoksa bu isabetli bir tahmin mi? Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunları muhakkak belirtin. Bu inanışın müdavimleri, hadimleri, bu inanışın, bu öğretinin, bu demonik öğretinin, bu kabalistik yapının hadimleri matematiğe kafası basan insanları özellikle seçiyorlar ki niye? Normalde daha idealist, dinine daha bağlı insan matematikten ziyade inancına bağlı, manevi hisleri, içe dönük aklı veya zekası ne derseniz artık daha derin, daha keskin olan insanlar olduğunu görüyoruz. Ruhun tek hedefi vardır, tam anlamıyla arınmak ve tanrısal katmana yücelmek ve başka bir bedende yeniden doğmak. Buradan tabii şunu anlıyoruz, bu inanca göre, yani Pisagor dinine göre, satanik, demonik dine göre öte dünya yok. Yani cennet yok, cehennem yok, hesap günü yok, mizan yok, sırat yok, hiçbir şey yok. Ne var peki? Öldükten sonra başka bir bedende, yeryüzünde yeniden doğuyorsunuz. Müşrikliğin, paganizmin temelinde olan inançlardan birisi reenkarnasyon. Şimdi paganizm ile cenneti, cehennemi, hesap gününü bir araya getirmek işlerine pek gelmiyor o dinin müntesiplerinin. Çünkü bu sefer bir şeriat üretmeleri gerekecek. Halbuki daha keyfe keder bir yaşam tarzı, vazifeli olan, kendilerini seçkinler olarak ayırmış olan din adamları, ahbarlar, ruhbanlar, o dinin kaidelerini koyan din adamları nemalanmaları lazım tabii. Bu konuda bir rivayet var bakın. Deniyor ki Pisagor Kroton'da bir gün yürürken birinin bir köpeğe kötü davrandığını görüyor. Köpeğin sesinin yükseldiğini duyunca dur ona vurma. O bir arkadaşımın ruhunu taşıyor. Çünkü sesinden tanıdım diyor. Bakar mısınız şu hikayeye? Topluluğun tüm kardeşleri gizlilik ve bağlılığa tam olarak uymak zorundadırlar. Uymazsa bunun ağır cezaları var.
Ölüm cezası var. Öğrenci 2. dereceye geldiğinde Pisagor ortaya çıkıyor, yüzünü ona gösteriyor ve öğretmenliğe başlıyor. Pisagor bunları Mısır'da, Babil'de öğreniyor tabii ki. Ritüelleri onlardan öğreniyor ve geliyor Antik Yunan'da satıyor bunları bakın. 2. derecede öğrenci sayılar bilimiyle karşılaşıyor. Öğrencinin 2. dereceye yükselerek Pisagor'un huzuruna çıktığı güne altın gün deniyor. Bu derecede öğrenci sayılar bilimiyle karşılaşıyor. Kutsal ve gizli sayılar biliminde sayı soyut bir varlık değil, mutluluğumuzu sağlayacak kutsal bir anahtardır. Bakınız, mutluluğumuzu sağlayacak kutsal bir anahtardır. Ne? Sayılar bilimi. Görüyor musunuz? Matematiğe nasıl kutsiyet atfediyorlar? Dinlerinin, inanışlarının bir anahtarı olarak görüyorlar. Tabii ki şimdi günümüzde sayısal bölümde okuyan çocuğa tabii ki ayrı bir ehemmiyet atfedecekler. Tabii ki toplum içerisinde daha seçkin bir yapıya yükselmesini isteyecekler. Tabii ki diğerlerine avam muamelesi, maraba muamelesi yapacaklar. Çünkü onlar için matematik mukaddes bir şey, kutsal bir şey. Yani 4 kere 7 28 değil, bundan çok daha fazlası dinlerinin, inançlarının anahtarı, Allah'ı devre dışı bırakmalarının yollarından bir tanesi. Pisagor tüm evreni ve evrensel oluşumun her öğesini sayılara bağlayarak açıklamasıyla ayrıca kendine özgü ahlak kurallarıyla da ün yapmıştır. Kuru bir filozof ya da matematikçi değil, bakın dinin ahlak kuralları var. Bunun bir din olduğu ortada. Bu felsefede beden öldükten sonra ruhun canlılığını sürdürdüğü ve bir başka bedene geçtiği biçimindeki ruhun ölümsüzlüğüne inanmak temel ilkelerin en önde gelenidir. Bizim inancımızla çatışan bir şey yok burada. Bizim inancımızda da ruhlar ölmüyor, başka bir aleme geçiyor ve orada kıyameti bekliyorlar. Ölüler kitabındaki bilgilere göre her mescilikte tapınağa kabul edilenler daha ilk günde bu tapınakta görüp öğreneceğim hiçbir şeyi dışarıda bulunanlara açıklamayacağıma yemin ederim biçiminde and içerlerdi. Pisagorculukta da sır saklanması ortak bir kuraldı. Sizin şimdi bir ayıbınız yok ise, sizin inancınızda, dininizde gerçekten insanlar arasında adaleti yaymak, fazileti yaymak, ahlakı yüceltmek, güzel ahlaka yöneltmek ise bu sırlar ne demek oluyor yani? Bizim batıl bütün dinlerde, inanışlarda gördüğümüz ortak özellik 3 aşağı 5 yukarı bir sır olayının olması, bir böyle merdiven altı ritüellerin, ayinlerin olmasıdır yani. Mukaddes saydıkları kitapları herkes okuyamaz. Okursan da zaten anlamazsın, o yüzden sen okuma denir. Belli bir zümre kendi aralarında takılırlar ve kalan kısmı 3. 5. sınıf insan olarak tasnif ederler. Umumiyetle batınilikte böyle bir şey var. Gelelim Kabala'ya. Kabala bunlarla direkt olarak ilişkili bir sistem, yapı ve numeroloji, matematiğin çok önemli olduğu bir yapı. Numeroloji sisteminin anlamı İbranice'den işte geliyor. Kabala numeroloji sistemi. Kabala'nın tam çevirisi zihin ve ruh bilgisidir. Dolayısıyla kadim ve mistik bir numeroloji sistemi olduğu söylenebilir. Geleneksel numeroloji ilminden farklı olarak Kabala numerotikliği harflerin sayısal değerleri olduğunu ve her tahminin bu sayısal değerlerden hareketle yapıldığını söyler. Ebced hesabı da bundan mı türetilmiştir ya da bunun bir yansıması mıdır bilmiyoruz. Ebced hesabı, Kabala ilişkisi, ikisi birbirinin neresinde duruyor? Malumatı olanlar inşallah bilgilendirsinler. Şimdi bu instaastro.com'dan idi. Script.com'da bakıyoruz. Astro numerolojide antik çağlardan beri kullanılan çeşitli türü bulunur. Sayıların mistik gizemi antik çağ filozoflarının dikkatini çekmiş olmalı. Pisagor şöyle demiştir: sayıların biçimlerinin ve saklandığın yöneticidir. Tanrıların ve şeytanların da nedeni görüldüğü gibi evrenin olayında türlerinin izi ve etkisi vardır. Eski çağlarda Keldaniler, İbraniler ve Mısırlılar numeroloji gizemlerini biliyorlardı. Sihir ve büyü ilmi çok yaygın idi. Kabala eski kadim bir ilimdir. Bugün bir Kabala kitabı bulmaya çalışsanız bulamazsınız. Herkese açmazlar. Bu satanik, demonik yapının üst rütbelerinde olmalısınız ki Kabala kitaplarına erişebilirsiniz. Quora.com'da bakın, Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı, 95'te kurulmuş.
Şöyle diyor, Kabala bilgeliği tarih boyunca birçok öğretiyle ilişkilendirilmiştir fakat gerçek Kabala'nın diğer öğretilerle hiçbir bağlantısı yoktur. Aslında sanıldığı gibi astroloji Kabala'da yoktur, yıldızlarla kehanet yoktur. Kabala ile kırmızı ipler, kutsal su, tarot kartları, kabalistik meditasyonlar arasında da bir bağlantı yoktur. Fakat bu tür bağlantıları araştırırsanız bunlar hakkında çok şey yazılmış olduğunu görürsünüz diyor. Aslında o yoktur, bu yoktur diyor. Fakat ne vardır bunu söylemiyor. Uyanık davranıyor burada. Biz söyleyelim madem, Michael Latham söylemedi. Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı herhalde başıma bir şey gelir diye bahsetmemiş olabilir mi acaba? Satanizm var bol bol tabii ki. Yani Kabala dediğiniz aslında bir sihir, büyü ve simya kitabı. Herhalde bunu halka açmıyorlar. Yani siz kalkıp da nadir kitapta bulamazsınız veya Amazon.com'dan satın alamazsınız. Tabii ki belli bir zümrenin, seçkin zümrenin kitabı olarak ön plana çıkıyor. Dünyayı organize eden bu malum Cunta'nın da el kitabı olmuş oluyor Kabala ve bundan daha fazlası Süleyman Aleyhisselam zamanında olan kitaplara vesaire, işte Süleyman Mabedi'ni Kudüs'te kazarak vesaire altını oyarak başka bu cinsten bu tarz kitaplara ulaşmaya çalışıyorlar. Şöyle devam ediyor. Gerçeklikteki yüce güç olan Yaradan'a ulaşmak. Yani aslında Satan'a ulaşmak. Yani bu tabii ki bunlar hepsi makyaj. Satan'a ulaşmak yani demona ulaşmak. Onların maksadı. Onlar için Rab, birinci Rab demondur. Satan'ın kendisidir. Şimdi numeroloji ilmi veya bu bahsettiğimiz yapının İslam'a da Müslümanlar arasına da sızması için ellerinden geleni yapmışlardır, yapmaktadırlar hala günümüzde de yine. Reşat Halife bu yolda kullandıkları adamlardan biridir diyoruz ya da öyle tahmin ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i sayılarla endekslemeye çalışan bizim gördüğümüz, yani tarihte herhalde ilk adam olabilir. Belki onun da hocası vardır, bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen Müddessir suresinin içinde 19 sayısını alarak bütün Kur'an-ı Kerim'i bununla şifrelemeye kalkarak kendisi bir yapı oluşturmaya çalıştı. Günün sonunda Rasullüğünü filan da ilan etti. Edip Yüksel, Gürkan Engin gibi talebeleri, böyle talebeler vasıtasıyla da bugün tebliğ faaliyetlerine, irşat faaliyetlerine devam eden bir yapının kurucusu oldu. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki Müddessir suresinde geçen 19'un muradı elbette o değil. Kur'an-ı Kerim'in 19 sayısıyla çözeceksiniz bütün ayetlerini, surelerini veya Kur'an-ı Kerim'in hakikatini 19'da ortaya çıkaracaksınız diye bir şart yok. Kur'an, Hadis ve İslam isimli kitabı fiyaskodur zaten. O okunmadan ölünmesi gereken kitaplar serimizde de. Yani Edip Yüksel bir takriz yazmış, yetmemiş, bir de kitap sırtı yazmış. Herhalde yeterli bulmamış olacak ki hocasının öğretilerini veya şerhe, tefsire muhtaç bulmuş olacak ki hocasının basit bir el kitabına bile tefsir yazıyor yani. Reşat Halife ismini bu konuda dikkate değer buluyoruz. Dikkat edilmesi gereken, İslam'ın içerisinden hadis-i şerifleri, 14 asırlık müktesebatı çıkarıp içi bomboş bir din ya da kendi algıladıkları gibi bir inanç mekanizması, helal haram olmayan, belki farzı vacibi olmayan bir din oluşturmak için yola çıkmış bir kişi kendisi, Reşat Halife. Enteresan olan şu, Mustafa Sabri Efendi kendi zamanında yazmış olduğu gazete makalelerinde Reşat Halife'den müspet bahsediyor. Demek ki bir noktada belli yapılar, belli örgütler, bir şeyler mi vaat edildi, ne oldu bilmiyoruz. Bir noktadan sonra belki iptida öyleydi, kripto olarak duruyordu. Yakın zamanda medyada boy gösteren bir diğer isim Ömer Çelakıl. Medyamız bayılır böyle şeylere. Yeter ki İslam'ın hakikatini değil, İslam'ı sulandırmaya dönük spekülasyonlara yol açabilecek meselelerden bahsedecek biri çıksın. Bütün kanal kanal gezdirirler ve konuşturur. Ömer Çelakıl da kötü niyetli bu adam demediğimiz, diyemeyeceğimiz fakat bu işe alet olmuş, istemeden de olsa kötülüğe alet olmuş birisi olarak gördüğümüz bir kardeşimiz aslında. Kendisi çok naif, bildiğiniz üzere edepli bir insan fakat Kur'an-ı Kerim'e böyle yaklaşması, Kur'an-ı Kerim'i numeroloji ile çözümlemek yolunu açması bakımından asıl manayı, temel manasından biraz insanları
uzaklaştırmak ya da bu kapıyı başka türlü açmak. Yani kehanet kitabıymış gibi Kur'an-ı Kerim bir Nostradamus'un kitabıymış gibi ya da Kabala kitabıymış gibi yaklaşılması yolunu açtığı için aslında istemeden de olsa kötü bir çığır açmış oldu. Tabii Allah tevbe nasip etsin bu yolda. Kur'an'ın Şifresi isimli kitabı o çok tutmuş ki herhalde ikincisini yazmış. Bizim baktığımız kitaplar arasında inşallah okunmadan ölünmesi gereken kitaplar serimizde değineceğiz zaten. Kur'an-ı Kerim'in Şifresi isimli kitabı eğer okursanız göreceksiniz ki o kadar zorlama formülizasyonlar, o kadar zorlama sayımlar vesaire yapılarak belli şeylere ulaşılmış iki ve bunlar arasında da yığınla tenakuz var tabi. Bunları bahsettiğimiz seride daha detaylı ele alacağız. Bu işe girişmeseydi ama neyse bizim de bahsetmemize sebep oldu. En azından İslamiyet'in de içerisine bu yolla girip matematiğe tapındırma, matematiği idealize etme yolunu açmaya çalıştıklarını söylemiş bulunuyoruz. Eğer söyleyeceğimiz, şimdi unutmuş olduğumuz daha başka şeyler çıkarsa Allah nasip ederse sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Pozitif ya da negatif tenkitlerinizi de bekliyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.